Köyün birinde Hacer Hatun adında biri vardı. Her söze besmele ile başlar, Allah'ın haram kıldığı ne varsa hizmet kılıfıyla güzeller ve köylüye mübarek bir lokma gibi satardı. Etrafındaki o şarlatan yancıları ise onun her yalanına hikmet, her hırsızlığına keramet diyerek alkış tutan kör birer orduydu. Hacer Hatun bir gün kendi sömürü düzenini deşifre eden bir genci susturmak için yine o meşru silahına sarıldı. Edep yahu, büyüklere itiraz etmek imansızlıktır. Sus ki kalbin mühürlenmesin dedi. Genç, Hacer'in ve yancılarının sahte kutsallık duvarını şu sözlerle yıktı. Sizin edep dediğiniz şey zalimin karşısında susmak ve dini kullanarak cebini dolduran bir şarlatana boyun eğmekse ben o edebi ayaklarımın altına alırım. Gerçek edep Allah'ın kelamını eğip bükerek kendi nefsine ilahlık taslayan şarlatana dur demektir. Sizin edebiniz nefsinize hizmet ediyor. Benim edebim ise hakikate. Zira Allah'ın adıyla aldatanların olduğu yerde susmak edep değil hakikate ihanettir diyerek sözlerimi bir mühür gibi buraya bırakıyorum. Kimin edep diye bağırdığına değil, kimin o edep perdesi arkasında neleri sakladığına bakarsanız kurulan bu sahte krallığın nasıl sarsıldığını zaten göreceksiniz diyor ve videomuza geçiyoruz. Bazen her şeyi doğru yaptığımızı düşünürüz. Olumlamalar yapıyoruz, meditasyonlar. Bazen de izlediğimiz bir videoda içimize huzur dolar. Tam şükürler olsun. Bugün dengedeyim. O acı beni yönetmiyor dediğimiz an hiçbir sebep yokken göğsümüzün tam ortasına bir yumruk oturmuş gibi hissederiz. O kalp ağrısı, kalbimizdeki o tanıdık ama can acıtan yakıcı his geri gelir. Hatta bazen bir gece huzurla uykuya dalarız. Sabahında sanki felaket haberi alacakmışız gibi o ağır iç sıkıntıyla uyanırız. İşte tam o an zihnimiz bizi hapsetmeye başlar. Acaba ona bir şey mi oldu? Beni mi düşünüyor? Yoksa enerjisi mi düştü? Aslında tam olarak böyle değil. Şimdi gelin biraz dürüst olalım ve bu konuyu inceleyelim. Çoğu zaman hissettiğimiz o ani düşüş sandığımız gibi sadece karşı tarafın enerjisi değil. O sıkıntı aslında ruhumuzun bize verdiği çok güçlü bir sinyal. Yaşadığımız o anlık değişimler ikiz alev sürecindeki o en büyük iki gölgemizin yani bağımlılık ve kontrolcülüğün tetiklendiği anlardır. Ruhumuz aslında burada içeriden avazı çıktığı kadar bağırıyor. Burada özgürleşmemiz gereken bir zincir var diye. Bugün o iç sıkıntımızın arkasındaki mekanizmayı neden sürekli bu duygusal hız trenine bindiğimizi ve bu bağımlılık enerjisinden sıyrılmadan ruhsal arınmanın neden imkansız olduğunu konuşacağız. Hepimiz bu sürece büyük aşk ya da ilahi aşk diye başladık. Peki elimizi kalbimize koyup şu soruyu bir soralım. Hissettiğimiz şey gerçekten saf sevgi mi yoksa derin bir ihtiyaç hali mi? İkiz Alev yolculuğunda en sık düştüğümüz tuzak sevgiyi bağımlılıkla karıştırmaktır. İçimizdeki o gölge yan sürekli fısıldar. O olmadan ben eksik kalırım. O yoksa ben bir hiçim. İşte o sabah huzurlu uyanışın ardından gelen ani çöküşlerin sebebi tam olarak burada. Çünkü biz farkında olmadan mutluluk kaynağımızı ve huzur vanamızı dışarıya yani ilahi er ile bağlamış durumdayız. Şöyle düşünebilirsiniz. Eğer enerjimizi tam olarak karşıdaki kişiye endekslemişsek o kişi en ufak bir geri çekilme yaşadığında ya da kendi hayatına daldığında bizim enerji kaynağımız tükenmiş gibi hissediyoruz. Işıklar sönüyor ve o an hissettiğimiz göğüs sıkışması aslında sevgi acısı değil. Tam olarak yoksunluk krizi. Tıpkı bir bağımlının maddeden uzaklaştığında yaşadığı kriz gibi. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Gerçek sevgi özgürleştirir, ferahlatır ve genişletir. Oysa bağımlılık sıkar, daraltır, korkutur ve nefesimizi keser. İşte tam burada o iç sıkıntımızın değişmesini istiyorsak önce bu gölgeyle yüzleşmemiz gerekiyor. Yani biz yarım değiliz ki o bizi gelsin tamamlasın. Biz zaten tam olmalıyız. Yani bu süreç o kişiyi hayatımızın merkezine koyup ona tapmak değil, kendi merkezimize dönüp kendi ışığımızla aydınlanmaktır. Peki bu bağımlılık hali günlük hayatımızda bizim karşımıza nasıl geliyor? Mesela sabah uyanır uyanmaz ilk işiniz ne oluyor? Daha gözlerimizi tam açmadan hemen çevrim içi mi, mesaj atmış mı, son görünmesi ne zaman ya da bir şeyi paylaşmış mı diye kontrol ediyorsak ve bunun karşılığında hiçbir şey görmüyorsak işte o göğüs kafesindeki sızı tam olarak buradan geliyor. Ya da biraz daha öteye gidelim. Sosyal medyada paylaştığı bir şarkı ya da bir fotoğraf hatta takip ettiği yeni bir kişiden anlam çıkarıyoruz ve bunu bana mı dedi, bunu bana mı göndermek istiyor, bunu yaparak beni mi cezalandırıyor diye zihnimizde koca bir senaryo yazıyoruz. İşte bu sevgi değil, bu duygusal dedektifliktir ve bu dedektifliğin altında yatan şey tamamen bağımlılıktır. Yani burada şunu düşünsenize, enerjimiz
enerjimiz o kadar çok ona bağlı ki kendimize ayıracak bir damla enerjimiz kalmıyor. Akşam yemeği yerken bile onun ne yediği, kiminle olduğunu düşünüyoruz. Yani onun hayatı bizim hayatımızdan daha önemli hale geliyor. İşte o anlık iç sıkıntısının değişimlerinin sebeplerinden biri de budur. Kordon bağı. Biz enerjimizi bir kanca gibi karşı tarafa taktığımız için o taraf en ufak bir rüzgarda sallandığı an biz burada fırtına yaşıyoruz. O sessizliğe gömülse biz burada nefessiz kalıyoruz. Şu soruyu sormalıyız. Bugün kendim için ne yaptım? Eğer cevabınızda kendinizle alakalı herhangi bir cümle yoksa ruhunuzun neden yandığını, ruhunuzun neden daraldığını, kalbinizin bu kadar neden sıkıştığının cevabını biliyorsunuz. Ruhunuz burada size diyor ki benim enerjimi başkasına harcama. Ben buradayım ve senin ilgini bekliyorum. İçimizdeki o sıkıntı belirsizliğe tahammül edemediğimiz anda zirve yapmaya başlar. Yani burada aslında istiyoruz ki her şey bizim planladığımız gibi olsun. Şu tarihte dönsün, şu sözü söylesin, bu süreci böyle yönetelim. Peki kontrol etmeye çalıştığımız ne yapıyoruz? İlahi akışın önüne koca bir set çekiyoruz. Sanki evrene yani yaratıcıya diyoruz ki sen bu işi bilmiyorsun. Ben daha iyi biliyorum ve bu iş benim dediğim gibi olmalı. İşte tam o an sırtımıza taşıyamayacağımız bir yük alıyoruz. Kontrol etmeye çalışmak avucumuzda su tutmaya çalışmak gibi oluyor. Biz sıktıkça o parmaklarımızın arasından akıp gidiyor. Biz kontrol etmeye çalıştıkça o iç sıkıntısı artıyor ve kaybetme korkusu devreye giriyor. Peki neden bu döngü kırılmıyor? Meditasyon yapıyoruz, olumlamalar yapıyoruz. Tam o döngü kırılıyor ama birkaç saat sonra o sızı geri geliyor. Aslında burada hala da dışarıdaki aynayla kavga ediyoruz. Biliyoruz ki ikiz alev süreci bir aşk hikayesinden ziyade aynalama sürecidir. O anlık gelen iç sıkıntılar, hani o karşı tarafa yorduğumuz kesin o bir şey yapıyor dediğimiz o anlar aslında karşımızdaki kişi bizim içimizdeki en derin, en saklı yarayı bize göstermeye çalışıyor. Siz kendinizi değersiz hissettiğinizde o size değersizmişsiniz gibi hissettiriyor. Siz kendinizi ihmal edip tamamen ona odaklandığınızda o sizi ihmal ediyor. Yani aslında o sızı karşı taraftan gelmiyor. O sızı sizin kendi kendinizi terk ettiğiniz yerden geliyor. Şöyle düşünelim. Biz kendimizi sevmeyi ve onaylamayı başkasının mesajına, bir başkasının iki dudağının arasından çıkan o cümleye, çıkacak o söze bağladıysak ruhumuz nasıl huzur bulabilir? Aslında ruhumuz o an tam olarak bize şunu söylemeye çalışıyor. Sen kendini başkasının insafına bıraktın. Ben bu esareti kabul etmiyorum. İşte o kalp yanması bu esaretinizin çığlığıdır. Peki burada en can alıcı noktaya gelelim. Bu zincirleri nasıl kıracağız? Ruhumuzu bu ağır sıkıntıdan nasıl arındıracağız? Aslında burada arınma dediğimiz şey çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Arınmak bu acıyı hissetmemek demek değil. Arınmak o acı geldiğinde, o bağımlılık duygusu tetiklendiğinde verdiğimiz tepkiyi değiştirmektir. Gelin bu süreci 3 adımda kalbimize kazıyarak işleyelim. Önce ilk adımdan başlayalım. Yaşadığımız duyguyu gözlemlemek. Şimdi o anlık iç sıkıntının geldiği ilk sahneye bir gidelim. Tam olarak hissettiğimiz şey panik. Kalbimiz daha hızlı çarptığında ve midemiz kasılmaya başladığında zihnimiz hemen alarm çalıyor. Yine aynı şey oluyor. Yine başa döndük. Bu acı hiç bitmeyecek. İşte o an acıyla aramızda olan tüm mesafe kalkıyor. Acıyla tamamen bütün hale geliyoruz ve acının tam olarak kendisi oluyoruz. İşte buna kancaya takılmak diyebiliriz. Peki burada kancadan nasıl kurtulacağız? Aslında o an durup kendimizi dışarıdan bir gözle izleyebiliriz ve şunu kendimize söyleyelim. Şu an göğsümde bir ağrı var ve ben bu ağrıyı fark ettim. Zihnim bana onu ara diye baskı yapıyor. Bunu da fark ediyorum. Bakın burada ben acı çekiyorum demekle şu an sistemimde bir acı var ve ben bu acının farkındayım demek arasında dünyalar kadar fark var. İlkinde acının kölesi oluruz. İkincisinde ise o acıyı yöneten bir gözlemci. Kendimize şunu hatırlatalım. Duygular gökyüzündeki bulutlar gibidir. Gelip geçerler. Siz ise o sonsuz gökyüzüsünüz. Peki buna neden bağımlılık krizi diyoruz? Çünkü zihin belirsizlikten nefret eder. Kontrolü kaybettiğini hissettiğiniz an sizi en zayıf yerinizden yani o bağ üzerinden vurur. Size o iç sıkıntısını verir ki sizin hamle yapmanızı ister. Mesaj atabilirsiniz, profile bakabilirsiniz ya da onu düşünebilirsiniz. Yani zihin bunları yap ki beni o sahte rahatlığıma kavuştur der. Tam olarak o an kendimize şunu söyleyebiliriz. Şu an zihnim beni korkutarak kendi hapishanesine koymaya çalışıyor. Yani beni bu sıkıntıya karşı bir hamle yapmaya zorluyor. Ama ben onun oyununa gelmiyorum. İşte bu farkındalık anı o demir zincirin gevşediği ilk andır. Siz o duyguya direnç göstermeyi bıraktığınız anda yani neden bu sıkıntı geldi diye kavga etmediğinizde duygu artık sizinle beslenemez hale gelir. Çünkü duygu ancak siz ona tepki vermeye devam ettiğiniz zaman hayatta kalır. Burada aslında tam o sızı geldiği an bedeninize odaklanın. Tam olarak neresinin alarm verdiğini çözmeye çalışın. Burada kalbiniz ya da karnınız olabilir. Yapmanız gereken şey o bölgeye odaklanın ve oraya nefes verin. Ve oradaki duyguya bir renk, bir
şekil oluşturun ve onu dışsallaştırın. Ve tam olarak o an göreceksiniz ki siz ona sadece bakmayı öğrendiğinizde o devasa sandığımız dalga kıyıya vuran küçük bir köpüğe dönüşecek. Burada aslında arınmak o dalganın sizi yutmasına izin vermemek demektir. Peki geçelim ikinci adıma. Kancayı fark ettik. O duygunun bize ait olmadığını anladık. Peki ya dışarıya, o kişiye, o düşünceye sızan enerjimize ne olacak? Burada ikiz alev sürecinde o bitmek bilmeyen yorgunluğun, o sabahları uyanamama halinin sebebi aslında bizim enerji alanımızın delik deşik olmasıdır. Burada aslında enerjimiz küçük bir iplikle karşı tarafa bağlandığı için her anımız, her düşüncemiz ona akıyor. Şu an ne yapıyor, kiminle, beni özledi mi dediğimiz her an kendi yaşam gücümüzden bir parça koparıp ona hediye ediyor. Şimdi şunu hayal edebilirsiniz. O ağır iç sıkıntılarını yaşadığınız anlarda aslında ruhumuz bize ben sönüyorum diyor. Çünkü odağımız neresiyse enerjimiz de onda oluyor. Biz enerjimizi karşı tarafa kilitlediğimizde kendi bahçemizi sulamayı bırakıp başkasının toprağını sulamaya çalışıyoruz. Ama o su oraya ulaşmıyor. İşte o anlık değişimlerde yapmamız gereken en radikal eylem şu: enerjiyi geri çağırmak. O sızı geldiğinde derin bir nefes almak ve hayalinizle karşı tarafa giden tüm o ışık hüzmelerini, yani tüm o merak ve beklenti kalıplarını nazikçe ve kararlılıkla kesmek. Onlara öfkeyle değil, sevgiyle veda etmek. Burada şunu söyleyebilirsiniz: şu ana kadar sana verdiğim, sende bıraktığım, senin üzerinde bıraktığım tüm enerjimi geri çağırıyorum. Kendi yaşam gücümü, kendi merkezime, kendi ilahi hattıma geri yüklüyorum. Bunu söylediğinizde ve gerçekten hissettiğinizde o göğsünüzdeki sızının yerini bir sıcaklığı ve bir olgunluk hissinin aldığını göreceksiniz. Tabi bunu dümdüz bir mesaj okur gibi değil de içten ve samimi bir şekilde söylemeniz gerekiyor. Gelin şimdi o büyük korkumuzla bir yüzleşelim. Ya enerjimi geri çektiğimde beni tamamen unutursa? Ya bağımız koparsa? Burada ikiz alev bağı etten kemikten oluşturulan bir bağ değil. O ruhsal bir kilitlemedir. Yani sizin onu düşünmeniz onu ayakta tutmuyor. O bağ zaten var. Ama sizin o bağımlılıkla ona gönderdiğiniz o yoğun enerji aranızdaki o saf yolu tıkıyor. Yani şöyle düşünün. Birinin sırtına sürekli bir ağır yük yüklüyorsunuz. Karşı taraf o yükün altında ezilirken size nasıl yaklaşabilir? Yani bizim o beklenti enerjimiz karşı tarafın ruhsal alanında derin bir baskı hissi yaratır. Yani orada bu kişinin kaçması ve sessizleşmesi aslında bizim ona beni sev, bana gel ve beni onayla enerjimizdir. Ve bu enerji onun ruhsal oksijenini kesiyor. Yani o aslında kaçmıyor, nefes almaya çalışıyor. Daha önce de söylemiştim. Burada arınma aslında enerjisel bir hırsızlığı durdurmadır. Şimdi gelelim o en zor ama ulaştığımızda dünya varmış diyeceğimiz hisse: teslimiyet. Bizim bu yolculukta aslında bu kadar çok yorulmamızın sebebi her şeyi yönetme çabamızdır. İlahi sistem sanki işini bilmiyormuş da biz sürekli müdahale ediyoruz. Şu gün yazmalı, şu hatasını anlamalı, şimdi gelirse her şey düzelir. Yani aslında zihnimizde kurduğumuz o senaryoyu gerçekliğe uydurmaya çalışıyoruz. Ama gelin görün ki kontrol etmeye çalıştığımız her şey aslında ruhsal bir hapishane oluyor ve biz o kapıyı içten kilitliyoruz. Peki neden her şeyi bu kadar kontrol etmek istiyoruz? Çünkü korkuyoruz. Belirsizlikten, unutulmaktan, yerinize birini koymaktan veya bu yolun hiç bitmemesinden. Aslında kontrol burada bu korkuyu bastırmak için kullandığımız bir kalkan. Oysa ikiz alev süreci bize kontrol etmeyi değil, güvenmeyi öğretmek için var. Biz akışı durdurmaya çalıştığımızda aslında evrene şunu söylüyoruz. Daha önce de söyledik. Ben sana güvenmiyorum. Ben bu işi senden çok daha güzel yaparım. İşte tam olarak burada içinizde beliren o anlık sıkıntılar evrenin bize mesajı: bırak artık, yükün çok ağır deme şeklidir. Yani daha önce de söyledik. Teslimiyet burada bir pes ediş ya da bir vazgeçme şekli değil. Teslimiyet tam olarak ben elimden geleni yaptım. Kendi gölgelerimle yüzleştim. Sevgimi de sundum. Artık gerisini bu sistemin sahibine bırakıyorum demektir. Ve onu tam anlamıyla yapmayı başardığınız an sanki çok ağır bir valizi sırtınızdan yere bırakmış gibi hissedeceksiniz. Yani o gelse de ben tamım hissiyatı aslında ruhunuzun arındığı ve o yakıcı kalp ağrısının bittiği andır. Çünkü artık hiçbir sonuca bağımlı değilsiniz. Aslında burada biraz dürüst olalım ve içimizde bir yerlerde bizi yöneten o sese kulak verelim. Hepimiz mucize bekliyoruz. Bir mesaj, bir dönüş, bir değişim. Ama o beklediğimiz engelin önündeki en büyük duvar biziz. Daha doğrusu bizim o sonucun nasıl olmasını gerektiğine dair bitmek bilmeyen senaryolarımız. Şu cümleyi kalbimize mühürleyelim. Biz aradan çekildiğimizde ilahi olan devreye girer. Peki aradan çekilmek ne demek? Eğer bugün, yarın veya bu videodan hemen sonra iç sıkıntınız yine kapınızı çalarsa ona bir düşman gibi bakmayın. Onu kontrol edip susturmaya da çalışmayın. Onu o an sadece durun ve deyin ki seni görüyorum. Şu an korktuğumu, kontrolü kaybetmekten çekindiğimi ve yine o eski bağımlılığı
yaratıcılığıma tutunmak istediğimi hissediyorum ve tüm bu hislerimi şu anki halimle olduğum gibi serbest bırakıyorum. Ben artık bu yükü tek başıma taşımıyorum. Ben bizi bir araya getiren, bu bağı ruhumuza ilmik ilmik işleyen o yüce gücün planına kendimi ve bu süreci emanet ediyorum. İşte bu cümle ruhun gerçek arınma beyanıdır. Emanet etmek dediğimiz an omuzlarımızdaki o devasa yükün bir kuş tüyü kadar hafiflediğini hissedeceksiniz. Çünkü artık sonuçtan biz sorumlu değiliz. Biz sadece kendi frekansımızdan sorumluyuz. Burada unutmayalım. Mucizeler biz peşinden koştuğumuz zaman değil, kendi merkezimize döndüğümüz zaman. Yani o iç sıkıntımızı bir arınma aracına dönüştürdüğümüzde ikiz alev süreci artık bir ızdırap değil de bir aydınlanma yoluna dönüşür. Yani biz değiştikçe, o bağımlılık zinciri kırıldıkça aynadaki görüntü, yani karşı taraf bu sizin özgür ve ışıl ışıl halinizi görüp şekillenmek zorunda kalacaktır. Çünkü yasa budur. İçeride ne varsa dışarıda o olur. Şimdi aslında burada kaçırdığımız ve bu kadar dolu dizgin giden bir sürecin içerisinde durup düşünmemiz ve bizden gerçekten samimiyet isteyen çok önemli bir yan var aslında. Karşı tarafı o kadar çok kendi merkezimize koymuşuz ki etrafında adeta semazen gibi dönüyoruz. Yani bu cümlelerden onu öfkeli bir şekilde kenara itmek gibi bir şey algılamayın. Aslında burada ona şefkatle yaklaşıp orası senin yerin değil demeye çalışıyoruz. Yani burada aslında içimizdeki öfkeyi, kibiri, artık ne varsa bunu bir kenara bırakıp onu nazikçe dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü o insan bizim merkezimizde kaldığı sürece onu çok fazla besliyoruz ve bizim kimliğimizin yok olmasına sebep oluyor. Aslında farkında değiliz belki ama burada o insan bizden bir şey talep ediyor. Yani bize diyor ki beni bu bıraktığın kendi merkezinden al. Beni buradan al ki senin o kudretli duruşunu görmem gerekiyor. Bana o duruşu göster ki ben de kendi tekamül sürecime yöneleyim ve senin o geçtiğin yollardan ben de geçeyim. Yani burada şunu söyleyebilirim. Bu insanı kendi merkezinizde tuttuğunuz sürece sizin yaydığınız ışık da yolunu buluyor ve yorulduğunu düşündüğünüz anlarda gelip sizin enerjinizden besleniyor ve tekrardan o yola doğru gidiyor. Yani size dönmesini sürekli engelliyorsunuz. Ona aslında şefkatle yaklaştığınızı düşünüyorsunuz ama o sizi bir enerji kaynağı olarak görüyor. Yani size gelip şarj oluyor ve sizin dışınızdaki bütün insanlara sizden aldığı o enerjiyi yayarak kendine bir dünya oluşturmaya çalışıyor orada. Ve orada şuna çok hakim. Ben dışarıda ne yaparsam yapayım, döndüğüm zaman zaten şarj istasyonum orada. Beni bekliyor. Burada şunu mutlaka fark etmişsinizdir. İlişkinin içerisinde sizinle yaşadığı herhangi bir durum aslında o kadar çok mutlu olabileceğiniz bir andır ki karşı taraf bunu çok gaddarca size yaklaşarak yansıtmıyordur bile. Ama aynı durumu farklı ilişkide gözlemlediğiniz zaman çok uç noktalarda bir heyecan, mutluluk, huzur görebilirsiniz. Ve belki de partneriniz o gördüğü şey karşısında hayrete düşer. Ama siz de şunu sorgularsınız. Benim ilişkimde de aynı şeyler yaşanıyor. Neden bu kadar tepki vermiyorsun? İşte burada da aslında partnerinizin korkuları devreye giriyor. Yani burada tam olarak sizden istenen şey şu. Kendi merkezinizi elinize alın. Sizden beslenen partnerinize enerji vermeyi kesin. Ve sizin aydınlandığınız gibi onun da kendi merkezine çekilip gözlemleyin. Aydınlanacağı zamanı ona tanıyın. Ki o da o ruhun karanlık gecesine girdiğinde hiçbir enerji kaynağı bulamayınca kendi enerjisini kendi üretmeye başlayacak. Yani bundan sonraki süreçte de iki ruh tüm olacak ve hani bizim dediğimiz o benim yarım kavramı var ya, aslında iki ruh tüm olacak, kendi enerji kaynaklarına kendi hakim olacak ve o şekilde yürüyecekler ya da dersler bitecek ve ayrılacaklar. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Burada inanılmaz derecede hakka giriyoruz. Karşı tarafın, yani ilahi erilin hakkına girmiş oluyoruz. Acı çekildi, sıkıntılar yaşandı, problemler oldu, kavga edildi, ağladınız, sızladınız, belki hepsini anlayabiliyorum. Ama bu süreç normal bir ilişki süreci olmadığını zaten biliyoruz. Yani burada kendi alanımıza dönüp kendi enerji merkezimizi kuralım ve karşı tarafı affedelim. Çünkü onun bir suçu günahı yoktu. O sadece size aynalık yapmak için geldi. Ve inanın aynı acıyı o kendisi de çekecek. Çekiyordur da. Daha önceki videoda söylemiştim, bir ilahi eril arkadaşınızla konuşuyoruz diye. Aynı acıları aynı şekilde tek tek yaşamış. Ve burada şu devreye giriyor. Ben bundan eminim. İlahi düzenin bir terazisi vardır ya. O bizim şu anda günlük hayatta gördüğümüz teraziler gibi çalışmadığını çok iyi biliyor. Yani siz 100 birim acı çektiyseniz o da 100 birim acı çekecek. Hani diyorsunuz ya, ilahi eril mi dişil mi daha çok acı çekiyor diye. Öyle bir terazi var ki yani gerçekten çok ciddi şekilde acı çekiyorlar. Ve o acıyı çekerken bizim burada şefkatle yaklaşmamız gerekiyor. Alanına girmeden. O zamanında biz o acıyı çekerken belki geziyordur, belki sizden ayrıdır, belki hayatına bakıyor olabilir ama biz artık arınmış bir şekilde ruhsak bizim içimizde şefkat olması gerekiyor. Öfke, kibir, ego olmaması lazım. Ben çektim o da çeksin değil. Onu şefkatle karşılamamız lazım. Hatta olur da bir gün dönerse onun yolcu olduğunu bilmemiz
gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o geldiği yolun ben farkındayım. Nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Hangi yollardan geçtiğini çok iyi biliyorum. Hangi acıları çektiğini çok iyi biliyorum. Bana bir şey anlatmana gerek yok diye karşılayacaksınız onu belki. O yüzden şu anda içinizdeki kin, öfke, nefret, ego vesaire bir şey çalışıyorsa bence bunu çok fazla uzatmamıza gerek yok. Yani o insan aylarca çölde yürüyüp sizin yanınıza gelmiş ve cebinde su matarası olmayan insan gibi düşünün. Çünkü biz de o yoldan geçtik. Asla ve asla ona yüksekten bakarak yansıtmamamız gerekiyor zaten. Çünkü o da pişti. Umuyorum ki bu tarz buluşmalar, görüşmeler olacaktır. Tabii ki de beklentiye girmeden söylüyorum bunu. Ama ben inanıyorum ki gerçekten kendi merkezimize dönüp kendi kişiliğimizi, karakterimizi, yapımıza, özümüze döndüğümüz sürece bu tarz buluşmalar olacaktır. Ama o kadar çok beklenti, o kadar çok o enerjiyi karşı tarafa gönderiyoruz ki bu yıllarca sürse, 8 senede sürse, 10 senede sürse bu asla bitmeyecek bir döngüye girecek. Ve her yaptığımız adım, her gönderdiğimiz enerji karşı tarafın hata yapmasına, daha çok acı çekmesine sebep oluyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalbiniz ışık, yolunuz huzur olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.